Merhaba koçlar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 21 Ekim'de gerçekleşecek terazi yeni ayı sizin için tam anlamıyla ilişkiler, ortaklıklar ve ikili bağlar alanında yeni bir kapı açıyor. Güneş ve ay tam karşıtınız olan terazi burcunda kavuşuyor. Size diğer insanlarla kurduğunuz dengeleri yeniden gözden geçirme fırsatı getiriyor. Artık ben mi biz mi sorusunun cevabını daha olgun ve daha adil bir şekilde vermek zorundasınız. Yeni ayın gökyüzündeki en dikkat çeken eşlikçisi terazideki Mars ve Merkür kavuşumu. Bu kavuşum ilişkilerinizde yoğun bir iletişim trafiği ve belki de gergin ama son derece açıklık getiren konuşmalar vaat ediyor. Kararlar hızlı alınabilir, uzun süredir içinizde tuttuğunuz şeyleri ifade etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Güney ay düğümünden gelen destek geçmiş deneyimlerinizin size yol göstermesini sağlayacak. Kuzey ay düğümüyle kurulan olumlu açı ise bu süreçte daha sezgisel, daha akışa güvenen bir bakış açısını benimsemeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle ilişkilerinizde ya da iş ortaklıklarınızda dengeyi kurarken geçmişe sıkışıp kalmamaya dikkat edin. Evet, eski alışkanlıklar size güven verebilir ama artık daha yüksek bir farkındalıkla ilerleme zamanı. İletişimde şefkat, sabır ve empati sizin en güçlü anahtarınız olacak. Diğer yandan Yengeç burcundaki Jüpiter aile ve ev ve kökler alanınızı büyütüyor. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı kare açı tam da kendi yaralarınızla yüzleşmek zorunda kalabileceğinizi gösteriyor. İlişkilerinizde ben yeterince değerli miyim sorusu tetiklenebilir ama unutmayın, bu kare açılar zorlayıcıdır ama büyütür. Siz bu süreçte hem kendinizi şifalandıracak hem de yakın bağlarınızı daha sağlam bir zemine oturtacaksınız. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki retro Satürn'e kurduğu üçgen bu büyümenin de kalıcı bir yapı kazanmasına izin veriyor. İç dünyanızda yeni bir düzen kurma gücünüz var. Ve son olarak Kova burcundaki durağan konumdaki olan Plüton, İkizler burcundaki retro Uranüs'te üçgen açıda. Bu da sosyal çevrenizde, arkadaşlık ilişkilerinizde ya da topluluk içindeki rolünüzde dönüşüm rüzgarlarını hızlandırıyor. Uranüs ve Plüto Koç burcundaki retro Neptün'e destek vermesi ise sizin için daha idealist, daha vizyoner bir hedef doğrultusunda hareket etme fırsatını ortaya koyuyor. Sevgili koçlar, bu yeni ay size ilişkilerde yeni bir denge, iletişimde yeni bir sayfa açma şansı veriyor. Cesur olun ama öfkeyle değil, adaletle ilerleyin. Unutmayın, gökyüzü sizden ben ile biz arasında altın oranı bulmanızı istiyor. Mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 21 Ekim'de gerçekleşecek olan terazi yeni ayı sizler için özellikle günlük yaşam, iş düzeni, sağlık ve rutinler alanında güçlü yeni bir başlangıç fırsatı getiriyor. Bu dönemde bedeninize, alışkanlıklarınıza, iş ortamınıza ve günlük planlarınıza dair önemli adımlar atabilir, hayatınızı daha dengeli bir düzene oturtabilirsiniz. Ay ve Güneş'in terazi burcundaki kavuşumu size sağlıklı bir yaşam tarzı kurma, iş hayatınızda verimliliği arttırma ve günlük sorumluluklarınızı daha uyumlu bir şekilde organize etme şansı sunuyor. Belki iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde denge arayışı ön plana çıkabilir. Belki de günlük programınızda sizi yoran şeyleri daha adil bir şekilde düzenlemek isteyebilirsiniz. Bu yeni ayın dikkat çeken etkilerinden biri de terazi burcundaki Merkür ve Mars'ın kavuşum halinde olması. Bu kavuşum iş ortamınızda yoğun bir iletişim ve hareketlilik getirebilir. Projeler hız kazanabilir. Ekip içinde tartışmalı ama sonuç odaklı konuşmalar yapabilirsiniz. Merkür-Mars etkisi bazen aceleci kararlara ya da sert söylemlere neden olabilir. Doğru yönlendirilirse sizi son derece üretken ve ikna gücü yüksek de kılabilir. Güney ay düğümü ile olan bağlantısı ise geçmiş iş deneyimlerinizden öğrendiklerinizi verimli bir şekilde kullanma fırsatı veriyor.
Kuzey ay düğümüyle kurulan olumlu açı ise bu tecrübeleri geleceğe taşırken sezgilerinizi ve yaratıcılığınızı da işin içine katmanız gerektiğini gösteriyor. Öte yandan Yengeç burcundaki Jüpiter iletişim, eğitim ve yakın çevre alanınızı genişletiyor. Fikirleriniz büyüyor, öğrenme isteğiniz artıyor. Yakın çevrenizden de önemli fırsatlar gelebilir. Fakat Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'a kare açısı zihinsel özgüveninizle ilgili bazı eski yaraları tetikleyebilir. Benim fikirlerim yeterince değerli mi sorusunu sorgulayabilirsiniz. Bu zorlayıcı açı aslında zihninizi ve ifade tarzınızı şifalandırma sürecini başlatıyor. Aynı zamanda Jüpiter'in retro Satürn'le yaptığı üçgen dost çevreniz ve sosyal bağlarınız aracılığıyla size daha kalıcı bir yapı kurma imkanı sunuyor. İdeallerinizi gerçekçi planlarla destekleme zamanı. Kova burcunda duran pozisyonda olan Plüton kariyer ve toplum önündeki statünüzde derin dönüşümler başlatıyor. Plüton'un ikizlerdeki retrosu Uranüs'le kurduğu üçgen gelir kaynaklarınız veya sahip olduklarınızla ilgili sürpriz değişimlere kapı açabilir. Uranüs ve Plüton'un Koç'taki retro Neptün'e yaptığı sekstil açılar ise perde arkasında yürüyen işlerinizde, içsel hedeflerinizde ve ruhsal yolculuğunuzda size yeni bir vizyon sunuyor. Sevgili boğalar, bu yeni ay sizin için gündelik düzeninizde yeni bir sayfa açma zamanı. Sağlığınıza, iş ortamınıza ve yaşam düzeninize özen gösterin. Sözleriniz güçlü olabilir. İşinizde yeni kapılar aralanabilir. En önemlisi küçük alışkanlıklar değişiklikleriyle büyük bir dengeyi hayatınıza davet edebilirsiniz. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 21 Ekim'de gerçekleşecek olan terazi yeni ayı sizin için aşk, yaratıcılık, hobiler, çocuklar ve kalpten gelen her şey alanında güçlü bir yeni başlangıç enerjisi getiriyor. Gökyüzü sizi yaşamdan yeniden keyif almaya, içinizdeki sanatçıyı, oyuncuyu ya da yaratıcı ruhu ortaya koymaya davet ediyor. Ay ve Güneş'in terazide kavuşumu, ilişkilerde daha romantik, daha dengeli bir sayfa açma ihtiyacınızı arttırıyor. Kalbinizi açmak, sevmek, sevilmek, hayattan zevk almak için yeni bir dönem başlıyor. Bekar ikizler için yeni flörtler, aşk fırsatları gündeme gelebilir. Çocuğu olanlar içinse çocuklarla ilişkilerde daha dengeli bir bağ kurma, ortak keyif alanları yaratma zamanı olabilir. Çocuğu olmayanların da çocuğu da olabilir. Bu yeni ayın en güçlü vurgularından biri de terazi burcunda Merkür'ün ve Mars'ın kavuşuyor olması. Siz zaten iletişimin burcu olarak güçlü bir zihinsel dinamizme sahipsiniz. Bu kavuşum size aşk hayatınızda ve yaratıcı projelerinizde cesur konuşmalar yapma gücü veriyor. Belki içinizden geçenleri hiç olmadığı kadar doğrudan ifade edebilir. Belki de uzun süredir bekleyen bir projeye hızla girişebilirsiniz. Güney ay düğümünün desteği geçmiş deneyimlerinizi kullanarak ilerleme şansı verirken Kuzey ay düğümüyle kurulan olumlu açı sezgilerinizin ve ruhsal yönünüzün size doğru yolu göstereceğini işaret ediyor. Öte yandan Yengeç burcundaki Jüpiter maddi kaynaklarınızı, gelir ve sahip olduklarınızı büyütme enerjisiyle çalışıyor. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki Kiron'la kare yapması özellikle arkadaş çevreniz veya sosyal ortamlarda değer görme konularında eski yaraları gündeme getirebilir. Bu açı sizi benim değerim başkalarının onayına mı bağlı sorusunu sorgulamaya davet ediyor. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki retro Satürn'le kurduğu üçgen kariyerinizde uzun vadeli bir yapılandırmaya izin veriyor. Maddi fırsatlarınızı daha gerçekçi bir zemine oturtabilirsiniz. Kova burcunda duran pozisyondaki Plüton size uzaklar, eğitim, yolculuklar ve inançlarla ilgili derin dönüşümler sunuyor. Hayat felsefenizi kökten değiştirecek bir süreçten geçiyorsunuz. Plüton'un ikizlerdeki retro Uranüs'le yaptığı üçgen bu dönüşümün zihinsel kalıplarınızı kırarak sizi daha özgür düşüncelere açacağını gösteriyor. Ve bu iki gezegenin Koç burcundaki retro Neptün'e yaptığı seksil açı
Toplumsal ideallerinizi, dostluklarınızı ve gelecek hayallerinizi daha vizyoner bir temele oturtmanıza yardım ediyor. Sevgili ikizler, bu yeni ay sizin için kalpten gelen alanlarda güçlü bir başlangıç zamanı. Aşkta cesur olun, yaratıcı projelerinizi öne çıkarın, hayatın keyfini yeniden keşfedin. Gökyüzü sizden hayatın tadını çıkarırken gerçek benliğinizi sahneye koymanızı istiyor. Verimli, umutlu, mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 21 Ekim'de gerçekleşecek olan terazi yeni ayı sizin için özellikle ev, aile, yuva ve kökler alanında yeni bir başlangıç getiriyor. Bu dönemde aile ilişkilerinizde dengeyi yeniden kurmak, ev düzeninizi değiştirmek ya da hayatınızda daha sağlam bir iç güvenlik inşa etmek isteyebilirsiniz. Gökyüzü sizden köklerinizi onarın, kendi merkezinizi dengeye alın diyor. Ay ve Güneş'in terazi burcundaki kavuşumu ailevi konularda yeni bir sayfa açma vaktinin geldiğini gösteriyor. Belki taşınma, ev içinde dekorasyon ya da aile bireyleriyle ilişkileri şeffaflık ve adaletle yeniden kurma ihtiyacı doğabilir. İçsel olarak da kendi köklerinize dönmek, kendinize güvenli bir alan yaratmak ön plana çıkıyor. Bu yeni ayın dikkat çeken eşlikçilerinden biri de terazideki Merkür ve Mars kavuşumu. Bu kavuşum ev ve aile konularında yoğun konuşmalar, kararlar ve hatta zaman zaman hararetli tartışmalar getirebilir. Uzun zamandır dile getiremediğiniz meseleleri açıkça ifade etmek isteyebilirsiniz. Güney ay düğümüyle olan destek geçmiş aile deneyimlerinin sizi şekillendirdiğini gösteriyor. Ancak kuzey ay düğümüyle kurulan olumlu açı artık geçmişin gölgesinde değil, daha sezgisel veya akışa güvenen bir geleceğe yönelmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yengeç burcunda ilerleyen Jüpiter zaten sizi büyüten, genişleten bir enerjiyi doğrudan taşıyor. Hayatınızda iyimserlik ve genişleme duygusu artıyor. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kirano yaptığı kare açı özellikle kariyer ve toplumsal statü alanında kendimi yeterince kanıtladım mı sorusunu gündeme getirebilir. Bu açı sizi hem kendi yaralarınızla yüzleştiriyor hem de toplumsal alanda daha özgün bir şekilde kendinizi göstermeniz için teşvik ediyor. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki retro Satürn'e yaptığı üçgen inançlarınızı, eğitim yolunuzu veya uzun vadeli hedeflerinizi kalıcı bir yapıya dönüştürmenize destek sağlıyor. Ayrıca Kova burcunda durağan konumda olan Plüto sizin için ortak paylaşımlar, maddi kaynaklar ve dönüşüm alanında büyük değişimlere işaret ediyor. Plüton'un ikizlerdeki retro Uranüs'le kurduğu üçgen bilinçaltınızda özgürleşme sürecini tetikliyor. Bu iki gezegenin Koç'taki Neptün'e yaptığı sekstil açı ise kariyer hayallerinizde yeni vizyonlar açabileceğinizi, idealinizdeki mesleki yönü daha net görmeye başlayacağınızı gösteriyor. Sevgili yengeçler, bu yeni ay size önce evini ve içsel güvenliğini yeniden inşa et diyor. Ev hayatınızda dengeyi kurduğunuzda dış dünyada çok daha güçlü bir şekilde ilerleyebilirsiniz. İç huzurunuzu bulmak hayatın her alanında sizi destekleyecektir. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için özellikle iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler ve günlük bağlantılar alanında yeni bir sayfa açıyor. Bu dönem fikirlerinizi daha açık bir şekilde ortaya koyabileceğiniz, çevrenizle daha dengeli ilişkiler kurabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ay ve Güneş'in terazide kavuşumu sizin iletişim tarzınızı yeniden gözden geçirmeye davet ediyor. Konuşmalarınızda adalet, denge ve diplomasi vurgusu artıyor. Yeni bir eğitim sürecine başlamak, yazmak, öğrenmek ya da yakın çevrenizle ilişkilerde uyum sağlamak için ideal bir dönemdesiniz.
Bu yeni ayın en önemli enerjilerinden biri Terazi burcundaki Merkür ve Mars'ın kavuşumu. Bu kavuşum zihninizi hızlandırırken sözlerinize de keskinlik ve güç katıyor. İletişimde cesur olacaksınız. Uzun zamandır dile getirmekten çekindiğiniz şeyleri daha net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ancak aynı zamanda sabırsızlık ya da sert üslup gerginlik yaratabilir. Güney ay düğümüyle olan bağlantı geçmişten gelen iletişim kalıplarınızın sizi tekrar aynı döngülere çekebileceğini gösteriyor. Kuzey ay düğümüyle kurulan olumlu açı ise bu kez daha sezgisel ve empatik bir iletişim tarzı geliştirmeniz gerektiğine işaret ediyor. Öte yandan Yengeç burcundaki Jüpiter sizin iç dünyanızı, bilinçaltınızı ve ruhsal alanınızı büyütüyor. Daha fazla içe dönmek, manevi olarak genişlemek, kendi içsel kaynaklarınızı keşfetmek için güçlü bir fırsat dönemi. Fakat Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı kare özellikle eğitim, yolculuklar veya inançlarla ilgili alanlarda eski yaraları gündeme getirebilir. Gerçekten doğru yolda mıyım sorusu sizi biraz zorlayabilir. Ancak Jüpiter'in Balık burcundaki retro Satürn'e yaptığı üçgen maddi kaynaklar veya ortak paylaşımlar üzerinden sağlam bir yapı kurmanıza destek olacak. Kova burcunda durağan olan Plüto sizin için ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında köklü değişimler başlatıyor. Plüton'un ikizlerdeki retro Uranüs'le kurduğu üçgen arkadaşlıklarınızda ve sosyal çevrenizde sürpriz gelişmeler getirebilir, daha özgür, yenilikçi bağlantılar kurabilirsiniz. Ayrıca Plüto ve Uranüs'ün Neptün'le yaptığı sekstil açı vizyonunuzu genişletiyor. Hayatınıza daha idealist, daha ilham verici bir yön katabilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu yeni ay sizin için sözlerinize yeni bir denge getirme zamanı. Fikirlerinizi daha yapıcı, daha adil ve daha bilinçli bir şekilde ifade ettiğinizde hem yakın çevrenizde ilişkileriniz güçlenecek hem de yeni fırsat kapıları açılacaktır. Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için özellikle maddi kaynaklar, gelirler, harcamalar ve özdeğer alanında güçlü bir başlangıcı işaret ediyor. Gökyüzü artık kendi emeğinizin karşılığını alma, finansal düzeninizi adil bir temele oturtmak ve gerçek değerinizin farkına varmak için yeni bir kapı açıyor. Ay ve Güneş'in Terazi burcundaki kavuşumu parayla olan ilişkinizde yeni bir denge getirme ihtiyacınızı arttırıyor. Belki kazançlarınızda yeni bir yol açılacak, belki de harcama alışkanlıklarınızı gözden geçirip daha adil bir bütçe kurma gereği duyacaksınız. Aynı zamanda özdeğer duygunuzun da güçlendiği bir dönemdesiniz. Kendi emeğinizin değerini görmek, başkalarının onayından bağımsız olarak kendinizi takdir etmek ön plana çıkıyor. Bu yeni ayın en dikkat çeken etkilerinden biri Terazi burcundaki Merkür ve Mars'ın kavuşumu. Bu kavuşum maddi konularda hızlı kararlar almanıza neden olabilir. Belki yeni bir yatırım, belki bir anlaşma ya da harcama gündeme gelebilir. Sözleşmelerde dikkatli olun. Çünkü bu açı bazen aceleci ve keskin kararları da tetikler. Güney ay düğümü ile olan bağlantı, geçmişten gelen alışkanlıklarınızı finansal anlamda tekrar etmenize yol açabilir. Ancak Kuzey ay düğümünün olumlu açısı bu kez daha sezgisel ve akışa güvenen bir yol izlemeniz gerektiğini söylüyor. Maddi konularda sadece mantık değil, kalbinizin rehberliği de size doğru yönü gösterecektir. Yengeç burcundaki Jüpiter sosyal çevrenizi, arkadaşlarınızı ve geleceğe dair umutlarınızı büyütüyor. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'a yaptığı açı ortak maddi konularda ya da miras, kredi gibi başlıklarda geçmişten gelen yaraları açabilir. Paylaşırken kendimi yeterince güçlü hissediyor muyum sorusu gündeme gelebilir. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki retro Satürn'le kurduğu üçgen ilişkiler ve ortaklıklar yoluyla sizi daha sağlam bir yapıya kavuşturuyor. Kalıcı, güvenilir bağlar kurma fırsatınız var.
Ayrıca Kova burcunda durağan olan Plüto sizin için iş, rutin ve sağlık alanında köklü bir dönüşüm süreci başlatıyor. Plüton'un ikizlerdeki retro Uranüs'le kurduğu üçgen kariyer hayatınızda sürpriz gelişmelere, değişimlere, yepyeni fırsatlara kapı açabilir. Bu iki gezegenin Neptün'le yaptığı sekstil açı ise ortak kaynaklardan ya da ruhsal bir motivasyondan beslenerek sizi daha vizyoner bir yola yönlendirebilir. Sevgili Başaklar, bu yeni ay sizin için kendi değerinizi bilme ve kaynaklarınıza yeni bir düzen getirme zamanı, kazancınızı arttırmak, özdeğerinizi güçlendirmek ve maddi güvenliğinizi sağlamlaştırmak için gökyüzü size güçlü bir fırsat sunuyor. Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 21 Ekim'de burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ay sizin için adeta kişisel bir doğum anı gibi çalışıyor. Bu hayatınızda yeni bir sayfa açmak, kendinizi yeniden tanımlamak ve ilişkilerinizde dengeyi yeniden kurmak için çok güçlü bir dönemi işaret ediyor. Gökyüzü size şimdi sahne senin diyor. Ay ve Güneş'in burcunuzda kavuşumu size kendi benliğinizi daha net ortaya koyma ihtiyacı getiriyor. Artık ben kimim, nasıl görünmek istiyorum, hangi yönümle var olmak istiyorum soruları gündeme geliyor. Bu sadece dış görünüşünüzle değil, hayatınızın genel yönüyle de ilgili yeni başlangıçlar için doğru zamandasınız. Yeni bir ilişki, yeni bir iş veya kişisel bir proje. Bu yeni ayın en dikkat çeken enerjilerinden biri burcunuzdaki Merkür ve Mars'ın kavuşumu. Bu kavuşum sizi son derece cesur, açık sözlü ve hatta zaman zaman sert de kılabilir. Uzun süredir içinizde tuttuklarınızı şimdi ifade etmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunacak, karşınızdakileri ikna edecek bir zihinsel dinamizm içindesiniz. Ancak aynı zamanda aceleci kararlar veya keskin sözler ilişkilere zarar verebilir. Bu yüzden dengeyi korumak önemli. Güney ay düğümüyle olan bağlantı geçmişten gelen alışkanlıklarınızı yeniden gündeme taşıyabilir. Fakat Kuzey ay düğümünün desteği bu kez daha şefkatli, daha empatik ve akışa güvenen bir tavır sergilemeniz gerektiğini söylüyor. Yengeç burcundaki Jüpiter kariyer ve toplum önündeki rolünüzü büyütüyor. Sizi daha görünür, daha etkili bir pozisyona taşıyabilir. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'a kare açı yapması özellikle ilişkilerde ben yeterince iyi miyim sorusunu tetikleyebilir. Partnerliklerde ya da işbirliklerinde yaralar gündeme gelebilir. Yine de Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'le kurduğu üçgen bu süreci kalıcı bir yapıya dönüştürme fırsatı da veriyor. Günlük düzeninizi, iş ortamınızı veya sağlığınızı güçlendirmek için adımlar atabilirsiniz. Kova burcundaki duran konumdaki Plüto aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanlarda derin dönüşümler getiriyor. Plüton'un ikizlerdeki retro Uranüs'le yaptığı üçgen hayata bakış açınızı, inançlarınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi sürpriz bir şekilde özgürleştirebilir. Ayrıca bu iki gezegenin Neptün'le yaptığı sekstil ilişkiler ve ortaklıklar alanında daha vizyoner, daha ruhsal bir bakış açısını hayatınıza taşıyacak. Sevgili teraziler, bu yeni ay sizin için adeta yeni bir dönem başlatıyor. Kendinizi ifade edin, cesur olun ama aynı zamanda denge ve uyumu koruyun. Gökyüzü size ben ile biz arasında yepyeni bir denge kurma fırsatı veriyor. Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için özellikle bilinçaltı, ruhsal dünya, kapanışlar ve içsel şifa alanında yeni bir sayfa açıyor. Bu dönem dışarıdan çok içeride çalışacak bitişler, bırakışlar, içsel yüklerden arınma ve ruhsal güçlenme temaları öne çıkıyor. Ay ve Güneş'in Terazi burcundaki kavuşumu size zihinsel ve duygusal dengenizi bulmanız gerektiğini hatırlatıyor. Artık içinizde biriktirdiklerinizi fark etme, kendinize itiraf etme ve huzuru yeniden kurma zamanı.
Bazen bu tür yeni aylar gözle görünmeyen perde arkasında işleyen bir dönüşüm getirir. Siz de ruhsal anlamda bir reset atıyorsunuz. Bu yeni ayın en dikkat çekici enerjilerinden biri Merkür'ün ve Mars'ın da Terazi burcunda kavuşum halinde olması. Bu kavuşum bilinçaltınızı harekete geçirebilir, rüyalarınız, sezgileriniz güçlenebilir, hatta bastırılmış öfke veya düşünceler de açığa çıkabilir. Kendi kendinizle çok daha dürüst bir iletişim kuracaksınız. Güney ay düğümüyle olan bağlantı geçmiş alışkanlıklarınızı, özellikle de sizi geri çeken zihinsel kalıpları fark etmenizi sağlayacak. Kuzey ay düğümünün olumlu açısı ise artık daha empatik, sezgisel ve ruhsal bir yaklaşım geliştirerek ilerlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yengeç burcundaki Jüpiter inançlarınızı, hayat felsefenizi ve uzaklarla olan bağlantılarınızı büyütüyor. Bu dönemde eğitim, seyahat ya da dünya görüşünüz üzerinden büyük bir genişleme yaşayabilirsiniz. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki Retro-Kiron'la yaptığı kare özellikle günlük yaşamınızda veya sağlığınızda eski yaraları tetikleyebilir. Kendime yeterince iyi bakıyor muyum sorusunu sorgulayabilirsiniz. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki Retro Satürn'le kurduğu üçgen aşk hayatınızı, yaratıcılığınızı veya çocuklarla ilişkilerinizi daha kalıcı bir düzene oturtmanıza yardımcı olacak. Kova burcunda duran haldeki Plüto ev ve aile kökler alanınızda büyük bir dönüşüm süreci başlatıyor. Bu dönüşüm aile bağlarınızı köklü bir şekilde değiştirebilir. Ev düzeninizde güçlü kararlar alabilirsiniz. Plüton'un retro Uranüs'le yaptığı üçgen ortak kaynaklar, miras veya paylaşımlar konusunda sürpriz gelişmeler getirebilir. Ayrıca bu iki gezegenin Neptün'le yaptığı seksil açı günlük yaşamınızda, iş düzeninizde ya da sağlığınızda daha vizyoner, daha ruhsal bir yönelim kazanmanıza yardımcı olacak. Sevgili akrepler, bu yeni ay sizin için görünmeyeni fark etme ve içsel yüklerden arınma zamanı. Ruhsal olarak hafiflediğinizde dış dünyada çok daha güçlü bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendinizi serbest bırakın. Şifa, kabulleniş ve teslimiyet size büyük bir özgürlük getirecek. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için özellikle sosyal çevre, dostluklar, gruplar ve gelecek planları alanında yeni bir sayfa açacak. Gökyüzü artık kimlerle yol yürümek istediğinizi, hangi hedeflere odaklanmak istediğinizi ve geleceğinizi hangi hayaller üzerine inşa edeceğinizi sorgulatıyor. Ay ve Güneş'in terazideki kavuşumu sizi sosyal yaşamda daha görünür ve aktif kılabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilir, yeni bir çevreye dahil olabilir ya da var olan dostluklarda farklı bir denge arayışına girebilirsiniz. Bu dönem aynı zamanda uzun vadeli hedeflerinizi yeniden yapılandırmak için de çok uygun. Belki artık bazı hayallerin size hizmet etmediğini fark edecek, yerine daha gerçekçi ve dengeli planlar koyacaksınız. Bu yeni ayın en dikkat çeken enerjilerinden biri Merkür'ün ve Mars'ın yine Terazi burcundaki kavuşumu. Bu kavuşum sosyal çevrenizde çok daha aktif, hareketli ve hatta mücadeleci olmanızı sağlayabilir. Yeni projeler, grup çalışmaları veya topluluk içindeki fikir paylaşımları gündeme gelebilir. Ancak zaman zaman fikir çatışmaları veya sert sözler de oluşabilir. Güney ay düğümünün bağlantısı geçmişten gelen bazı dostlukların ya da çevre alışkanlıklarının tekrar gündeme gelmesine yol açabilir. Fakat Kuzey ay düğümü size daha şefkatli, empatik ve ruhsal bağlar kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Yengeç burcundaki Jüpiter ortak kaynaklar, paylaşımlar ve içsel dönüşüm alanında sizi büyütüyor. Maddi ve manevi anlamda derin bağlar kurabilirsiniz. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki Retro Kiron'la yaptığı kare açı aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda geçmiş yaraları tetikleyebilir. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki Retro Satürn'le kurduğu üçgen ev ve aile ve köklerle ilgili daha kalıcı ve daha güvenli bir yapı kurmanıza destek oluyor. Kova burcundaki durağan olan Plüto iletişim alanınızda köklü bir dönüşüm getiriyor.
Düşünce tarzınız, bakış açınız ve iletişim biçiminiz artık eskisi gibi olmayacak. Plüton'un ikizlerdeki Uranüs'le yaptığı üçgen ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden sizi şaşırtıcı bir şekilde özgürleştirebilir. Ayrıca bu iki gezegenin Neptün'e yaptığı sekstil açı, aşk, yaratıcılık ve ilham alanında sizi daha vizyoner, daha ruhsal bir yola yönlendirebilir. Sevgili yaylar, bu yeni ay sizin için geleceğe dair yeni bir yön belirleme zamanı. Sosyal çevrenizden aldığınız destekle yeni hedeflere yönelebilir, hayallerinizi daha güçlü bir temele oturtabilirsiniz. Gökyüzü size umutla ama aynı zamanda bilinçle ilerleme şansı veriyor. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar. Yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin için özellikle kariyer, toplum önündeki duruşunuz, otorite figürleriyle ilişkileriniz ve yaşam yönünüz alanında güçlü bir başlangıcı işaret ediyor. Bu yeni ay sizi daha görünür kılacak ve iş hayatınızda yeni adımlar atmaya teşvik edecek. Ay ve Güneş'in terazideki kavuşumu mesleğinizde yeni bir döneme geçişi vurguluyor. İş değişiklikleri, yeni projeler, toplumsal statünüzü değiştirecek kararlar gündeme gelebilir. Ayrıca ebeveynlerle veya hayatınızdaki otorite figürleriyle ilgili yeni gelişmeler de öne çıkabilir. Kendinizi daha kararlı, daha adil ve denge arayan bir noktada bulacaksınız. Bu yeni ayın dikkat çekici enerjilerinden biri Terazi burcundaki Merkür ve Mars'ın kavuşumu. Bu kavuşum iş hayatınızda fikirlerinizi güçlü bir şekilde ifade etmenizi sağlayacak. Hedefleriniz için mücadele etme cesareti kazanıyorsunuz. Ancak bazen sözleriniz fazla keskin olabilir. Bu yüzden iletişimde dengeyi korumak önemli. Güney ay düğümün etkisi kariyerle ilgili geçmiş alışkanlıkların yeniden gündeme gelmesini sağlayabilir. Fakat kuzey ay düğümünün desteği özel hayatınızda daha empatik, sezgisel ve akışa güvenen bir tavır sergilemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Yengeç burcundaki Jüpiter ilişkiler ve ortaklık alanınızda genişlemeyi getiriyor. İlişkilerinizde daha fazla büyüme, destek ve işbirliği söz konusu olabilir. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı kare açı aile içinde veya evle ilgili geçmiş yaraları gündeme getirebilir. Neyse ki Jüpiter'in retro Satürn'e kurduğu üçgen iletişimde, eğitimlerde ve zihinsel süreçlerde daha sağlam bir yapı kurmanıza yardımcı olacak. Kova burcunda duran konumda bulunan Plüto, maddi kaynaklar ve özdeğer alanınızda güçlü, köklü bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Plüton'un ikizlerdeki Uranüs'le kurduğu üçgen, iş düzeninizde, günlük sorumluluklarınıza ve sağlığınızda özgürleştirici yenilikler getirebilir. Ayrıca bu iki gezegenin Neptün'le yaptığı sekstil açı ev ve aile alanında daha ilham verici ruhsal bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı oluyor. Sevgili Oğlaklar, bu yeni ay sizin için kariyer hayatınızda yepyeni bir sayfa açıyor. Toplum önünde daha görünür olabilir, otoritelerle ilişkinizi yeniden tanımlayabilir ve kendi gücünüzü daha adil bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Gökyüzü size daha sağlam bir gelecek için şimdi harekete geç diyor. Mutlu, umutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için özellikle uzun vadeli hedefler, inançlar, eğitim, seyahatler ve hayat felsefeniz alanında yeni bir kapı açıyor. Gökyüzü size düşünce ufkunuzu genişletmeniz, farklı bir bakış açısı kazanmanız ve hayat yolunuzda yeni bir vizyon geliştirmeniz için güçlü bir fırsat sunuyor. Ay ve Güneş'in Terazi burcundaki kavuşumu hayatı nasıl daha adil, daha dengeli ve daha anlamlı kılabilirim sorusunu gündeminize getiriyor. Bu dönemde eğitimlere başlayabilir, seyahat planları yapabilir veya hukuki konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca inanç sisteminizde, hayat felsefenizde köklü değişimler söz konusu olabilir. Bu yeni ayda öne çıkan enerjilerden biri de Merkür ve Mars'ın Terazi burcundaki kavuşumu.
Bu kavuşum sizi zihinsel anlamda çok daha cesur, kararlı ve etkili kılacak. Fikirlerinizi savunurken güçlü bir etki yaratabilir, başkalarını ikna etme gücü bulabilirsiniz. Ancak bazen aşırı iddialı veya sert bir dil ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Güney ay düğümüyle olan bağlantı geçmişten gelen düşünce kalıplarınızı hatırlatabilir. Fakat kuzey ay düğümünün desteği zihinsel süreçlerde daha sezgisel, daha empatik ve ruhsal yönünüzü ön plana çıkarmanız gerektiğini söylüyor. Yengeç burcundaki Jüpiter günlük düzeninizi, iş hayatınızı ve sağlığınızı büyütüyor. Çalışma ortamında yeni fırsatlar, daha fazla üretkenlik ve sağlığınızla ilgili pozitif gelişmeler yaşamanıza neden olacak. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı kare açı iletişimde veya kardeşlerle ilgili konularda geçmiş yaraları gündeme getirebilir. Neyse ki Jüpiter Satürn'le de üçgen açıda maddi kaynaklarınızı daha kalıcı ve sağlam bir yapıya dönüştürmenize yardımcı oluyor. Kova burcunda duran konumda bulunan Plüto sizin için bizzat kişisel dönüşümün kapılarını aralıyor. Artık kendi gücünüzü çok daha farklı bir şekilde ortaya koyma sürecindesiniz. Plüton'un ikizlerdeki Uranüs'le yaptığu üçgen aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanlarda da sürpriz özgürleşmeler getirebilir. Ayrıca bu iki gezegenin Neptün'le yaptığı sekstil açı zihinsel ve iletişimsel alanlarda daha vizyoner, ruhsal bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı oluyor. Sevgili kovalar, bu yeni ay sizin için vizyon değişimi anlamına geliyor. Hayat felsefenizi, inançlarınızı ve geleceğe bakışınızı yeniden şekillendiriyorsunuz. Gökyüzü size ufkunu genişlet, sınırlarının ötesine geç diyor. Verimli, mutlu, umutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili balıklar, 21 Ekim'de Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay sizin için özellikle ortak maddi kaynaklar, miras, borçlar, krediler, derin bağlar, eşin parası ve dönüşüm alanında güçlü bir başlangıcı işaret ediyor. Bu dönem finansal olarak yeni düzenlemeler yapabilir, başkalarıyla olan paylaşımlarınızı yeniden gözden geçirebilir ve ruhsal olarak derin bir dönüşüm sürecine adım atabilirsiniz. Ay ve Güneş'in Terazi burcundaki kavuşumu size başkalarıyla olan paylaşımlarınızda denge kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Bu yalnızca maddi anlamda değil, duygusal bağlarınızda da geçerli. Artık ben ne veriyorum, karşılığında ne alıyorum sorusunu sorgulayabilir. İlişkilerinizde eşitliği yeniden kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu yeni ayın öne çıkan enerjilerinden biri Terazi burcundaki Merkür ve Mars'ın kavuşumu. Bu kavuşum finansal konularda hızlı kararlar almanıza neden olabilir. Belki yeni bir kredi, yatırım ya da ortak maddi girişim gündeme gelebilir. Fakat aceleci veya fazla iddialı kararların risk taşıyabileceğini unutmayın. Güney ay düğümünün bağlantısı geçmiş borçlar, finansal alışkanlıklar ya da ilişkilerdeki dengesizlikleri yeniden gündeme getirebilir. Ancak kuzey ay düğümü size daha sezgisel, empatik ve ruhsal bağlar kurmanız gerektiğini hatırlatıyor. Yengeç burcundaki Jüpiter aşk hayatınızda, çocuklarla ilişkilerinizde ve yaratıcılığınızda büyük bir genişleme sağlıyor. Ancak Jüpiter'in Koç burcundaki retro Kiron'la yaptığı kare maddi kaynaklar ve özdeğer konularında geçmişten gelen yaraları tetikleyebilir. Neyse ki Jüpiter'in Balık burcundaki Satürn'le kurduğu üçgen sizi çok daha güçlü bir şekilde yapılandırıyor. Artık kim olduğunuzu, sınırlarınızı ve sorumluluklarınızı daha net görebilirsiniz. Kova burcunda duran konumdaki Plüto bilinçaltınızda derin dönüşümler başlatıyor. Gizli kalmış duygular, eski korkular veya bastırılmış arzular açığa çıkabilir. Plüton'un ikizlerdeki retro Uranüs'le yaptığı üçgen ev, aile ve köklerle ilgili alanlarda sizi özgürleştirici sürprizler getirebilir. Ayrıca bu iki gezegenin Neptün'le yaptığı sekstil açı öz değerinizi ve maddi kaynaklarınızı daha vizyoner, daha ruhsal bir bakış açısıyla ele almanıza destek oluyor. Sevgili balıklar, bu yeni ay sizin için hem finansal hem de ruhsal dönüşüm zamanı. Ortak paylaşımlarınızı düzenleyin, kendi gücünüzü fark edin ve artık sizi aşağı çeken eski bağlardan özgürleşin. Gökyüzü size derinleş, dönüş ve güçlen mesajı veriyor. Umutlu, mutlu, verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.